Fed'in sahibi kim? Amerika Birleşik Devletleri hükümeti mi? Hayır. O özel bir bankacılık karteli. Federal Rezerv gerçekten federal mi? Hayır. Onun federal olmasıyla ilgili kesinlikle hiçbir şey yok. Kontrolü nasıl ele geçirdiler? 1910 yılında uzak ve tecrit edilmiş bir adada, tamamen gizlilik içinde. Bugün illüzyonları ortadan kaldırıyor ve nihai finansal tekelin planını yeniden inşa ediyoruz. Bize finansal sistemin, serbest piyasa kapitalizminin doğal bir evrimi olduğu öğretilir. Paramızı yöneten yasaların kongre salonlarında açıkça tartışıldığına inanırız. Ancak gerçek güç, demokrasinin parlak ışıkları altında asla müzakere edilmez. Gölgelerde kurgulanır. Bugün küresel ekonomiyi gerçekten kimin kontrol ettiğini anlamak için 1907 yılına geri sarmalıyız. Amerika, yıkıcı bir finansal paniğin pençesindeydi. Bankalar bir gecede çöküyordu. Vatandaşlar tüm hayat birikimlerini kaybediyordu. Halk dehşet içindeydi, öfkeliydi ve mutlak bir reform talep ediyordu. J.P. Morgan liderliğindeki devasa Wall Street tekellerinin gücünü kırmak istiyorlardı. Ancak finansal elit zekice bir şeyin farkına vardı. İyi bir krizin asla boşa gitmesine izin vermeyin. Bankerler, halkın Wall Street'i düzenlemek için hükümet müdahalesi istediğini biliyordu. Bu yüzden düzenlemeleri kendileri yazmaya ve bunu bir reform tasarısı olarak sunmaya karar verdiler. Siyasi bir kuklaya ihtiyaçları vardı. Bunu güçlü bir cumhuriyetçi olan Senatör Nelson Aldrich'te buldular. Aldrich sadece bir senatör değildi. Finansal kartellere derinden bağlıydı. Hatta kızı Rockefeller ailesiyle evlenmişti. Aldrich, halkın kabul edeceği yeni bir merkez bankası sistemi tasarlamakla görevlendirildi. Ancak nihai finansal tekelin taslağını hazırlamak Washington'da yapılamazdı. Çok fazla gazeteci vardı. Mutlak ve sarsılmaz bir gizlilik gerekiyordu. Bir sızıntı tüm ana planı anında yok ederdi. 1910 yılının Kasım ayında finans dünyasının en güçlü 6 ismine çok gizli bir davet gönderildi. Bu adamlar Rothschild'leri, Morgan'ları, Rockefeller'ları ve Warburg'ları temsil ediyordu. Bu küçük grup birlikte dünya servetinin tahmini 1/4'ünü kontrol ediyordu. Kamuoyu önünde kıyasıya rakiptiler. Ancak kapalı kapılar ardında bir kartel oluşturmaya hazırlanıyorlardı. Toplantı talimatları katıydı. Her ne olursa olsun birlikte görülmemeliydiler. New Jersey'deki bir tren istasyonuna gece geç saatlerde teker teker gelmeleri emredildi. Tren personelinin herhangi bir şüphesini önlemek için soyadlarını kullanmaları yasaklandı. Güneye giden bir trenin arkasına bağlı olan Senatör Aldrich'in özel tasarım lüks vagonuna bindiler. Kapılar kilitlendiğinde perdeler çekildi. Gazeteci yok, politikacı yok, sadece mutlak finansal güç. Tren, Georgia'nın gözlerden uzak kıyılarına doğru 2 gün boyunca yol aldı. Varış noktaları seçkin ve aşırı zenginlere özel bir avlanma yeriydi. Jekyll Adası. Adanın tamamı J.P. Morgan ve onun elit ortaklarına aitti. Halk için girilemez bir yerdi. Kulübün normal personeli bile uzaklaştırılmış ve yerlerine bu milyarderleri tanımayan yeni hizmetliler getirilmişti. Bu adamlar 9 gün boyunca dış dünyadan tamamen kopuk bir şekilde kulüp binasında oturdular. Tek bir hedefleri vardı: ülkenin para arzını tamamen kontrol edecek bir merkez bankası tasarlamak. Ancak devasa bir psikolojik engelle karşı karşıyaydılar. Amerikan halkı merkez bankası fikrinden kesinlikle nefret ediyordu. Bu nedenle Jekyll Adası toplantısının ilk kuralı basitti: banka kelimesini asla kullanma. Kurumu bir devlet dairesi gibi göstermek için gizlemeleri gerektiğini biliyorlardı. Bu yüzden grubun parlak finans mimarı Paul Warburg, dahiyane bir isimlendirme yöntemi önerdi. Ona Merkez Bankası demek yerine Federal Rezerv Sistemi diyeceklerdi. Federal kelimesi onun halkı koruyan bir devlet kurumu olduğunu ima ediyordu. Rezerv kelimesi ise bankanın para birimini desteklemek için gerçek, fiziksel varlıklar tuttuğunu ima ediyordu. Bu imaların her ikisi de özenle kurgulanmış yalanlardı. Ne federaldi ne de rezervleri vardı. Sırada yapıyı tasarlamak vardı. Eğer New York'ta tek bir devasa banka olsaydı halk isyan ederdi. Bu yüzden illüzyonu merkezsizleştirdiler. Ülke geneline yayılmış 12 ayrı bölgesel banka kurulmasını önerdiler. Bu, gücün Amerika halkı arasında yerel olarak dağıtıldığı izlenimini veriyordu. Ancak gerçekte 12 şubenin tümü devasa Wall Street bankaları tarafından dikte edilen merkezi bir kurul tarafından kontrol edilecekti. Mimari kusursuzdu. Kendisine nihai egemenlik gücü verilmiş özel bir karteldi. Ülkenin para arzını kelimenin tam anlamıyla yoktan var etme ve bunu hükümete faizle borç verme gücü.
9 günlük yoğun bir taslak çalışmasının ardından Federal Rezerv'in planı tamamlanmıştı. Belgelerini topladılar, gizli trenlerine bindiler ve Wall Street'in gölgelerine geri döndüler. Şimdi tek yapmaları gereken Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'ni bunu yasalaştırması için manipüle etmekti. Senatör Aldrich tasarıyı sundu. Ancak Wall Street zekice son derece manipülatif bir psikolojik hamle yaptı. Tasarıyı yazan dev bankerler gazetelerde kamuoyuna açıkça bundan şikayet etmeye başladılar. Bunun kendilerini mahvedeceğini, bankacılık sektörüne karşı çok sert olduğunu haykırdılar. Bu ustalıkla sergilenen bir tiyatroydu. Halk bankerlerin tasarıyı protesto ettiğini gördü ve şöyle düşündü. Eğer Wall Street bu tasarıdan bu kadar nefret ediyorsa, bu tam da halkın ihtiyacı olan şey olmalı. Tuzak kusursuz bir şekilde kurulmuştu. Wall Street'e karşı oy kullandıklarını düşünen politikacılar, aslında Wall Street'e ülkenin serveti üzerinde nihai yasal tekeli teslim etmek için oy veriyorlardı. 23 Aralık 1913'te Kongre'nin büyük çoğunluğu Noel tatili için uzaktayken Federal Rezerv Yasası zorla kabul ettirildi ve Başkan Woodrow Wilson tarafından imzalanarak yürürlüğe girdi. Jekyll Adası planı kusursuz bir başarıya ulaşmıştı. Merkez bankacılığı karteli artık yasal bir gerçekti. Ancak bu mekanizma halkın servetini tam olarak nasıl çekip alıyor? Gelin sistemik koda bakalım. Hükümet vergilerle topladığından daha fazla para harcamak istediğinde parayı kendisi basmaz. Bir hazine tahvili oluşturur. Yani bunu faiziyle geri ödemeyi vaat ediyoruz diyen bir kağıt parçası. Hükümet bu tahvili Federal Rezerv'e verir. Federal Rezerv'de bilgisayara bir sayı yazar ve anında milyarlarca dolar sihirli bir şekilde hükümetin hesabına yatırılır. İtibari paranın var edilişi. Federal Rezerv, saniyeler önce var olmayan bir parayı kullanarak hükümetin borcunu satın almıştır. Ancak işte kritik sistemik hata buradadır. Hükümet artık ana para tutarının yanı sıra faizde borçludur. Fakat Federal Rezerv parayı sadece ana para için yarattı. Faizi ödeyecek para hiçbir zaman yaratılmadı. Dolayısıyla matematiksel olarak sistemde her zaman onu ödeyecek gerçek paradan daha fazla borç vardır. Bu bir sandalye kapmaca oyunudur. Sistemin çökmesini engellemenin tek yolu gelecek yıl daha da fazla borç para almaktır. Bu sonsuz borç alma ve para basma döngüsü halk üzerinde görünmez, son derece agresif bir vergi yaratır. Buna enflasyon denir. FED her ne zaman yoktan yeni bir dolar var etse, banka hesabınızda veya cüzdanınızda duran diğer her bir doların değeri anında düşer. Hükümetin sizi vergilendirmek için fiziksel olarak cebinize elini atıp paranızı almasına gerek yoktur. Merkez bankacılığı mimarisi aracılığıyla paranızın satın alma gücünü basitçe eritirler. Federal Rezerv'in kurulduğu 1913 yılından bu yana Amerikan doları satın alma gücünün %96'sından fazlasını kaybetmiştir. Bu bir tesadüf değildir. Bu, sistemin bir başarısızlığı değildir. Bu, sistemin tam olarak çalışması için tasarlandığı şekildir. Servet paralarını biriktiren işçi sınıfından yavaşça, sessizce çekilir ve doğrudan varlıkları elinde tutan hükümetin ve finansal elitlerin ellerine aktarılır. Jekyll Adası'ndaki adamlar sadece bir banka kurmadılar. Bir servet çekme makinesi yarattılar. Demokratik süreçten tamamen bağımsız çalışan bir makine. Hiçbir seçmene hesap vermezler. Federal Rezerv Başkanı, küresel ekonomi üzerinde seçilmiş herhangi bir başkandan daha fazla doğrudan güce sahiptir. Amerikan modeli güvence altına alındıktan sonra mimari küresel olarak ihraç edildi. Bugün yeryüzündeki neredeyse her ulus tamamen aynı ilkelere göre modellenmiş bir merkez bankası altında faaliyet göstermektedir. Ve bu küresel piramidin mutlak tepesinde FED'den bile daha gizli bir kurum oturmaktadır. İsviçre'nin Basel kentinde bulunan Uluslararası Ödemeler Bankası yani BIC, o merkez bankalarının merkez bankasıdır. Dünyadaki hiçbir ulusun yasalarına tabi değildir, tamamen muaftır. Vergi ödemez. Yöneticileri tutuklanamaz. Belgeleri hiçbir hükümet tarafından talep edilemez. Bugün BIC'de toplanan adamlar, Jekyll Adası'nda toplanan adamların doğrudan halefleridir. Faiz oranlarını manipüle ederler, küresel enflasyonu yönetirler ve sınır ötesi sermaye akışını dikte ederler. Bu, gücün nihai konsolidasyonudur. İnsan uygarlığının can damarı olan ticaret üzerinde sistemik bir tekeldir. Henry Ford'un ünlü bir sözü vardır. Ulusun insanların bankacılık ve para sistemimizi anlamaması iyidir. Çünkü anlasalardı yarın sabahtan önce bir devrim olacağına inanırdım. Jekyll Adası'nın gizliliği sadece bir yasa tasarısını geçirmekle ilgili değildi. Dünyanın işletim sistemini gizlemekle ilgiliydi.
Bugün tamamen dijitalleşmiş bir finansal matrisin içinde yaşıyoruz. Kağıt tahviller kod satırlarına dönüştü. Ancak Aldrich ve Warburg tarafından tasarlanan temel sistemik mimari tamamen aynı kalmıştır. Servet yaratmanın borç yaratmayı gerektirdiği kaçınılmaz bir döngünün içinde tuzağa düşmüş durumdayız. Ve borç matematiksel bir kırılma noktasına ulaştı. Rakamlar artık sürdürülebilir değil. Toplam Amerika ulusal borcu o kadar hızlı ivme kazanıyor ki her 100 günde 1 trilyon dolar ekleniyor. Merkez bankaları artık tuzağa düşmüş durumda. Faiz oranlarını yükseltirlerse borca dayalı tüm ekonomi bu yükün altında çöker. Faiz oranlarını düşürür ve daha fazla para basarlarsa enflasyon para birimini tamamen yok eder. Bu itibari para deneyinin son oyunudur. 1910'da yazılan oyunun son perdesidir. Peki sırada ne var? Tamamen ele geçirilmiş bir sistemden kaçış yolu nedir? Tarihsel olarak egemen bir borç süper döngüsü çöktüğünde bu yıkıcı bir sıfırlamayla sonuçlanır. Varlıkların tamamen yeniden değerlenmesi. Gücün basılamayan somut gerçekliklere geri aktarılması. Ya da belki de gizli bir toplantı tarafından kontrol edilemeyen, yeni, merkezi olmayan bir dijital deftere geçiş. Jekyll adasının mirası, yapısal güç ve algoritmik kontrol konusunda nihai bir derstir. Bir imparatorluğu yönetmek için bir tahtta oturmanıza gerek olmadığını anladılar. Bir ulusun kaynaklarını fethetmek için bir orduya komuta etmenize gerek olmadığını anladılar. Sadece parayı yaratan kodu yazmanız yeterlidir. Dünyanın geri kalanı sadece itaat edecektir. Bir asırdan fazla bir süredir gözlerden uzak bir adada 6 adam tarafından tasarlanan finansal matrisin içinde tamamen yaşadık. Her yükseliş, her çöküş, her enflasyon patlaması ve her durgunluk onların sisteminin bir hatası değil, bir özelliğidir. Gerçek servet gerçek anlayışla başlar. Planı görene kadar bir labirentte yolunuzu bulamazsınız. Federal Rezerv federal bir kurum değildir. İnsanlık tarafından şimdiye kadar inşa edilmiş en büyük özel tekeldir. Ve onun en büyük numarası dünyayı halka ait olduğuna ikna etmekti. Artık kodun kökenini bildiğinize göre mimariyi her yerde görmeye başlayabilirsiniz. Videomuzu izleyerek bize katıldığınız için teşekkür ederiz. Gücün sistemik tarihini çözümlemeye devam edeceğiz.